93 Harbi'nin cereyan ettiği bir diğer cephe ise Kafkas cephesiydi. Bu cephede Ahmet Muhtar Paşa komutanlığındaki 4. Ordu'nun mevcudu 55.000 kadardı. Birliklerin bir kısmı Kars'ta, bir kısmı Ardahan, Eleşkirt, Van ve Doğu Beyazıt'tan oluşan geniş bir alanda mücadele etmek durumunda kalmıştı. Rus tarafında ise sayı olarak avantaj söz konusuydu. Melikov kumandanlığındaki Rus ordusu 120.000 kişilik askeri kuvvetiyle Osmanlı birliklerinin 2 katı büyüklükteydi. 3 koldan saldırıya geçen Rus orduları 24 Nisan 1877'de Arapçay mevkiinden sınırı aşarak ileri harekata başladı. General Husov kumandanlığındaki diğer Rus birlikleri ise Doğu Beyazıt'a yönelmiş ve ani bir baskınla burayı ele geçirmişti. 4 Haziran'da ise Oltu'yu düşüren Ruslar hızla ilerleyerek Doğu Anadolu bölgesinin kilit şehirleri olan Kars ve Erzurum'a yöneldiler. Bu olaylar yaşanırken Melikov komutasındaki bir başka Rus ordusu ise Ardahan'ı muhasara altına aldı. İki taraf arasında süren çetin mücadelenin ardından şehir 19 Haziran 1877'de Ruslar tarafından işgal edildi. Osmanlı kuvvetleri çok sayıda şehit vermesinin yanı sıra 10.000'e yakın da esir vermiş, 60 top ile büyük miktarda cephane ve erzağın da düşman eline geçmesine engel olamamıştı. Doğu Beyazıt'ı ve Ardahan'ı kısa sürede işgal eden Ruslar daha sonra Kars Kalesi önüne gelmişlerdi. Amaçları Kars'ı da işgal ederek Erzurum gibi daha iç kısımlardaki şehirlere ilerlemekti. Kars'taki savunma tedbirlerini bizatihi Ahmet Muhtar Paşa almıştı. Şehir 25.000 kadar Osmanlı askeri tarafından savunulmaktaydı. İlk çıkan çatışmalarda Osmanlı savunması Rusları püskürtmeyi başarabilmişti. Fakat bu başarı Rus kuşatmasını kaldırmaya yetmedi. Rus orduları General Lazarov komutasında tekrar saldırıya geçtiler. Bu sırada ilerlemeye devam etmekte olan General Melikov da 25 Haziran'da Zivin'de bulunmakta olan Ahmet Muhtar Paşa birliklerine saldırdı. Ancak Türk ordusunun gösterdiği şiddetli mukavemet karşısında yenilerek geri çekilmek zorunda kaldılar. Ahmet Muhtar Paşa bu fırsatı kaçırmadı ve kalan az sayıda askeri ile Rusları Kars yönünde takip ederek şehre girdi. Bunun üzerine Ruslar Kars kuşatmasını kaldırarak Gümrü'ye kadar çekilmişlerdi. İkinci Abdülhamit, Ahmet Muhtar Paşa'ya bu kahramanlığından dolayı gazilik ünvanı, muşirlik rütbesi ve Mecidiye nişanı vererek onu onurlandırdı. Ahmet Muhtar Paşa, Ağustos-Ekim ayları arasında Gedikler ve Yahniler zaferlerini de kazanarak komutanlığını göstermişti. Fakat bu galibiyetlerde Osmanlı ordusu çok şehit vermişti. Ruslar ise zayiatlarına karşılık sürekli olarak takviye alıp saldırılarına devam ediyorlardı. Rus tarafında bu sırada bir komuta değişikliği yaşandı. Başarısız görülen Melikov'un yerine Çar'ın diğer kardeşi Grand Dük Mihail Kafkas cephesi komutanlığına atanmıştı. 14 Ekim'de Ruslar Grand Dük Mihail komutasında bir kez daha harekete geçip Aladağ'da Ömer Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu muhasara altına aldılar. Ömer Paşa mahiyetindeki 6.500 asker, çok sayıda subay, erzak, silah ve cephanelerle birlikte teslim olmak zorunda kaldı. Bu mağlubiyet sonrasında Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Kars Kalesi'ne yakın Alaca mevzilerinde güçlü bir savunma hattı oluşturmaya çalıştı. Ancak sayıca 2 katı olan Rus ordusunun 15 Ekim günü şiddetli saldırmaları sonucu tutunamayarak geri çekilmek durumunda kaldı. Bu çarpışmalarda yaklaşık 7.000 kadar da esir verilmişti. Ruslar hızlarını almışlar, artık durdurulamayacak noktaya gelmişlerdi. Sürekli olarak kuzeyden takviye kuvvet almaktaydılar. Gazi Ahmet Muhtar Paşa 23.000 kişilik kuvvetiyle birlikte Erzurum'un Deveboyu mevkiine geldi. Ruslar da hız kesmeden ilerlemeye devam ediyorlardı. 4 Kasım'da iki ordu bir kez daha karşı karşıya geldi. Gazi Ahmet Paşa hezimete uğrayarak yanında kalan az sayıda birliğiyle Erzurum'a çekilmek zorunda kaldı. Gazi Paşa'nın Erzurum'a çekilmek zorunda kalmasının ardından artık yardım alamayacak olan Kars Kalesi'ne yönelen Ruslar Kars Kalesi'ni de işgal etmeyi başardılar. Kars işgalinin ardından sıra Erzurum'a gelmişti.
Videoya devam etmeden önce size TouchApp platformundan bahsetmek istiyorum. TouchApp, Türk yapımı ve yeni bir sosyal medya platformudur. Bu platformu diğerlerinden ayıran en önemli özellik tamamen kaliteli içeriklerden meydana gelmesidir. TouchApp'te içerikler, soru, fikir ve yetenek olmak üzere 3 kategoriye ayrılır. Ayrıca platformda her konu hakkında fikir paylaşabileceğiniz büyük bir topluluk bulunur. Lokasyon özelliği sayesinde kullanıcılar içeriklerini görmek istedikleri lokasyonu girdiklerinde belirtilen lokasyonda üretilen içeriklere direkt olarak ulaşabilir. İlgi alanı seçme özelliği sayesinde ilgi alanınıza bağlı olarak kaliteli içeriklere hızlıca ulaşabilirsiniz. Ortak ilgi alanlarına sahip insanlar ile iletişime geçebilir ve onlarla kolayca deneyim alışverişinde bulunabilirsiniz. Platformda kullanıcılar kendi ilgi alanlarına göre seçimleri yaptıktan sonra sadece seçtikleri ilgi alanlarında üretilen içerikleri görürler. Bu sayede kullanıcılar diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak alakasız ve toksik içeriklerden korunurlar. Uygulamayı açıklama kısmındaki linkten indirebilir ve harp tarihi Touch hesabımıza yüklediğimiz özel içeriğimize ulaşabilirsiniz. Osmanlı ordusu sayı olarak 5-6 bin asker kadar kalmıştı. Ruslar teslim olunmaması durumunda Erzurum'u top ateşiyle yıkıp tahrip edeceklerini bildirdiler. Gazi Ahmet Muhtar Paşa bu ultimatom karşısında şehrin ileri gelenlerinin olduğu bir meclis topladı. Meclisten çıkan karar ne olursa olsun savaşmak ve şehri Rus askerlerine teslim etmemekti. Bu sırada kış iyice bastırmış ve havalar hayli soğumuştu. Hava şartlarının kötü olması Rus hücumunu durdurmuş ancak kuşatmayı kaldırmaya yetmemişti. 9 Kasım 1877'de Ruslar Erzurum tabyalarına tekrar saldırmaya başladılar. Bu saldırılar sonucunda gece vakti Aziziye tabyasını ele geçirmeyi başardılar. Rusların bu şehri alması halinde bütün Doğu Anadolu'yu ele geçirebileceğinden korkan Ahmet Muhtar Paşa, Erzurum halkına Ruslara karşı direnme çağrısı yaptı. Minarelerde ve sokaklarda yapılan bildiride Ahmet Muhtar Paşa şunları söylüyordu. Erzurum sokak sokak, ev ev müdafaa edilecektir. Kadın olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, genç olsun, her Türk ve Müslüman, müsellah asker gibi bu namus müdafasına katılacaktır. Bu hamiyetiniz devletin şanına layık olacaktır. Bu çağrının ardından Erzurum halkı kazma, kürek, av tüfeği gibi ellerine geçirdikleri her silahla Osmanlı askerinin yanında saldırıya geçti. Nene Hatun'un teşviki ve önderliği bu savaşta büyük rol oynamıştı. Ruslar üzerlerine gelen Türk halkını yaylım ateşine tuttular. Ancak sayıca kalabalık olan halk ve askerlerin cesurca ilerleyişini durduramadılar. Sonunda Ruslar bu kalabalık Türk halkına karşı daha fazla mukavemet gösteremeyerek geri çekildiler. Batı cephesinde ise Plevne Kalesi'nin düşmesinin ardından Ruslar olağanca hızla ileri harekatına devam etmekteydiler. Edirne valisi Eyüp Paşa'nın dirayetsiz bir biçimde şehirden çekilmesi üzerine 20 Ocak 1878'de Edirne Rusların eline geçti. Grand Dük Nikola ise Edirne üzerine yürürken hiçbir şeyin önünde durmamak üzere İstanbul'a yürüme emrini aldım ve yürüyeceğim sözüyle ilerlemekteydi. Edirne'ye geldiğinde ise Tanrı'nın izniyle Rus armasını Çarigrad yani İstanbul duvarlarına asacağız diyordu. Bu ifadeler tarih boyunca Rusların İstanbul rüyasını ifade etmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Edirne'nin Ruslar eline geçmesi üzerine mecliste Osmanlı başkenti olan payitaht İstanbul'un Bursa'ya taşınması gündeme geldi. Bu gündem üzerine Padişah Sultan II. Abdülhamit şöyle dedi. Rus ordusunun İstanbul'a girmesine göz yumamam. Askeri ümeramız korkaklık gösteriyorlar. Ben şahsen hiçbir fedakarlıktan çekinmem. Mukaddes sancağı çıkarıp Rus ordusu üzerine gitmeye hazırım. Bu ifadelerle Sultan Abdülhamit Umera'ya adeta vatan sevgisi dersi vermişti. Payitahtta bu olaylar yaşanırken savaş devam etmekteydi. Balkan milletleri de pay alabilmek için birer birer savaşa katılıyorlardı. Balkanlarda kalan Müslüman Türk ahali ise ağır zulüm ve işkence altına girmişti. Bu sebeple Balkanlardan İstanbul'a büyük bir halk göçü başlamıştı.
Bu arada 1856'da Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Anlaşması'na güvenerek barış için aracı dilenmeye başlayanlar türemişti. Evet, bunlar tam da savaş başlamadan önce 300 çadır kalıncaya değin savaşırız naraları atanlardan başkaları değildi. İngiltere'ye ve Fransa'ya müracaat eden bu dilenciler elleri boş bir şekilde geri dönüyorlardı. Bunun üzerine 2. Abdülhamit kendisi direkt olarak Rus çarına telgraf çekti ve savaşı durdurmak istedi. Çarın cevabı ise barış görüşmelerinin Rus orduları başkomutanı Grand Duke Nikolay ile yapılması yönündeydi. Bunun da tabii olarak bir sebebi vardı. O da galibiyeti kazanmış komutanın hırsı ile koparabildiğini koparmaktı. Grand Duke Nikolay ise göğsünü gere gere esas barış şartlarını dikte ettirir gibi Osmanlı Devleti'ne Edirne Anlaşması'nı kabul ettirdi. Bu anlaşmaya göre Osmanlı kuvvetleri Küçükçekmece Terkos hattına kadar çekilecek, bu hattın 5 kilometre önüne Rus askeri birlikleri yerleşecek ve iki taraf arasında tarafsız bir bölge bulunacaktı. Bu Edirne Ateşkes Anlaşması üzerine bir de barış anlaşması imzalamak gerekecekti. Bunun için ise bugün Yeşilköy olarak bilinen Ayasstefanos'ta görüşmelere başlandı ve 3 Mart 1878'de Ayasstefanos Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu, Romanya, Sırbistan ve Karadağ'ın bağımsızlıklarını kabul edecekti. Karadağ vilayeti Adriyatik denizine kadar uzanacak ve Sırbistan Niş'i alacaktı. Bosna özerk olacaktı. Basarabya bölgesi Rusya'ya verilecekti. Büyük bir Bulgaristan prensliği kurulacak ve Osmanlı Devleti'ne bağlı özerk bir prenslik halini alacaktı. Savaş tazminatı olarak ise Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya 2 milyar 410 milyon ruble ödenmesi kararlaştırıldı. Bu tazminatın büyük bir kısmına karşılık ise Rumeli'deki bazı topraklar ile Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya bırakılıyordu. Kalan 300 milyon ruble ise nakit olarak ödenecekti. Birçok yerde Osmanlı Devleti'nin yabancı milletlere karşı ıslahat yapmasına da karar verilmişti. Şayet bu karar savaş başlamadan önce kabul edilseydi, bu savaş belki de hiç yaşanmayacak, Osmanlı toprak ve itibar kaybı yaşamayacaktı. Sultan II. Abdülhamit bunu görmüş ve savaşın çıkmasını önlemek istemişti. Bu yüzden de Rus dostu ilan edilmişti. Ayasstefanos Anlaşması bu maddelerden de anlaşılacağı üzere Rusların panslavist siyasetinin kesin bir zaferi gibi görünmekteydi. Rusya'nın Osmanlı Devleti ile tek başına Ayasstefanos Anlaşması'nı imzalaması diğer büyük devletleri rahatsız etmişti. Çarlık Rusyası'nın oldukça güçlendiğini gören diğer büyük devletler hemen harekete geçtiler. Harekete geçen devletlerin başında İngiltere gelmekteydi. Rusların sıcak denizlere inme politikası, İngilizlerin Doğu Akdeniz'deki politikalarına oldukça tersti ve çıkarlarını zedelemekteydi. Tam bu noktada devreye giren İngilizler Osmanlı Devleti'ne bir teklif sundu. Kıbrıs adasında kendilerine üs vermeleri karşılığında toplanacak olan konferansta Osmanlı Devleti'nin menfaatlerini savunacaklarını vaat ettiler. II. Abdülhamit, Osmanlı topraklarında bir İngiliz üssünün kurulmasını istemiyordu. Ancak bazı toprakları geri almak ve büyük bir yük olan tazminatın azaltılması buna bağlıydı. II. Abdülhamit burada akıllıca bir hamle yaparak Kıbrıs için protokole hukuki şahaneme helal gelmeyecek şekilde maddesini koydurmuştu. Bu madde sayesinde II. Abdülhamit döneminde İngilizler Kıbrıs'ta ileri gidemeyeceklerdi. Sonuç olarak İngilizlere verilen bu taviz sonucunda Berlin Konferansı toplandı. Berlin Konferansı'nda İngilizleri yanına çeken II. Abdülhamit bu yolla elinde büyük bir güç toplamış oluyordu. 13 Temmuz 1878'de imzalanan ve 64 maddeden oluşan Berlin Anlaşması ile Ayasstefanos Anlaşması'nın ağır şartları büyük çapta azaltılmış oluyordu. Bu anlaşmaya göre Makedonya Osmanlı İmparatorluğu'na bırakılıyordu. Doğu Rumeli bölgesi Osmanlı İmparatorluğu'na bırakılıyordu. Böylece Büyük Bulgaristan hayalleri kuran Rusların hayalleri suya düşüyor, Bulgaristan 3 bölgeye ayrılıyor, ikisi Osmanlı'da kalırken esas Bulgaristan bölgesi ise özerkleşiyordu. Doğuda Kars, Ardahan ve Batum'un Ruslarda kalması devam ederken Doğu Beyazıt ve Eleşkirt Osmanlı Devleti'ne iade ediliyordu. Savaş tazminatında ise ciddi bir indirime gidilerek tazminat takside bağlanıyor ve ödeme kolaylığı sağlanıyordu.
Sonuç olarak Osmanlı Devleti Sultan II. Abdülhamid'in istemediği bir savaşa girmiş ve bundan mağlup olarak ayrılmıştı. Çok ağır şartlara sahip olan Ayas-Stefanos Anlaşması bazı tavizler neticesinde hafifletilmişti. Bunu ise II. Abdülhamid tek başına başarmıştı. Savaşın çıkması ve kaybedilen toprakların mesuliyetini meclise yükleyen Sultan II. Abdülhamid, meclisi kapatarak idareyi tek başına eline aldı. Artık yeni bir dönem başlıyordu. Bu dönemin adı ise II. Abdülhamid Han dönemiydi.